1. Abdülhamit Han'ın camisi şu an çok kötü durumda. Restore edilsin, o günkü haline getirilsin. Hamamda bir sıkıntı yok, restore edildi. Şu mezarlık daha düzgün bir hale getirilsin. Namazgah yeniden canlandırılsın. Mihrap taşını bulamıyorsak kıble taşını bir tane yaptıralım. Kıble taşını koyalım. Gelen geçen çoluğumuza çocuğumuza Aydınoğullarından Osmanlı son döneme kadar dedeleriniz neneleriniz burada namaz kıldı diyelim. Roma'nın agorasını yeniden ayağa kaldıralım. Portikonun mümkünse 1. katı, gücümüz yeterse 2. ve 3. katını da yapalım. Dünya buraya aksın. Dünya Büyük İskender'den Atatürk'ün annesine kadar bütün bir tarihimizi burada okusun. Hem döviz bıraksın, gezsin, hem de bize hayran olsun. Hakikaten bendeki hissiyat da öyle, söyleyeyim. Şimdi çok güzel pırıl pırıl çimler var. Aşağıda şakır şakır su akıyor. Hemen çeşmenin başına alacaksın abdestini. Geleceksin şurada bir 2 rekat namazı duracaksın. Öyle. Ya biz bu toprağın insanlarıyız. Ben de bu hissiyat varsa emin olun 700 sene evvel buraya gelen Aydınoğullarında da var. Bakıyorlar mis gibi çimler, dümdüz güzel alan. Bir kenarı mezarlık yapıyorlar. Musalla mezarlığı. Ve buradaki namazgahda ne deniyor? Musalla namazgahı. Zaten İzmir'in bu bölgedeki semtin adı Namazgah semti. Bakın gelin şöyle. Şu önümüzde bir cadde var. Bu caddenin adı Namazgah Caddesi. 1. Abdülhamit döneminde cami yapılıyor buraya. Bakın cami duruyor şurada. 1. Abdülhamit. 1700'lerin sonları. Caminin adı hala duruyor cami. Namazgah Camisi. Onun yanında bakın hamam var. Kubbesi gözüküyor. Adı ne? Namazgah Hamamı. Bu aklın yolu bir. Burayı namazgah yapıyorlar. Biliyorsunuz benim doktora tezim Türkiye namazgahları. Türkiye'nin dört bir yanında yıllarca namazgah aradım, taradım. Bir kısmının sadece ismi kalmış. Namazgah Caddesi, namazgah yok olmuş. Bir kısmının sadece ufacık bir mihrabı kalmış. Bazısı olduğu gibi duruyor. Bazısı sanki dün yapılmış gibi pırıl pırıl iyi korunmuş. Çeşit çeşit. İşte İzmir'in de namazgahı burasıydı. Yüzyıllar boyunca, yani 1300'lerden günümüze İzmir'in Müslüman Türk halkı Ramazan Kurban bayramlarında işte burada toplanıyordu. Burası onların mesire yeriydi. Eğlenme yeri, toplanma yeri. Burada toplanılırdı. Kadınlar, çocuklar, aileler dört bir yanda. Erkekler burada saf bağlar, bayram namazı kılarlardı. Cuma namazları burada kılınırdı toplu. Yani Umur Bey'in, gözümle görmedim. Herhangi bir kaynakta okumadım. Aydınoğlu Şehit Umur Bey'in bugün Birgi'de kabri olan askerleriyle, halkıyla şurada cuma namazı kıldığını lütfen görmeye çalışın. 2. Murat'ın şurada namaz kıldığını görmeye çalışın. Fatih'in babası Timur'un şurada namaz kıldığını görmeye çalışın. Emin olun hepsi burada bu tarihi namazgahta namaz kıldılar. Yani buraya gelip ya onların torunlarıyız bir hikmeti biz kılsak desek sıkıntı olur mu bilmiyorum. Hani ya Talha Hoca var ya Esiköy'e yeni adet, Türkiye'de akım başlayacak. Herkes İzmir Agorası'na gelip şurada 2 rekat namaza duracak diyenleri duyar gibi oluyorum. Yanlış anlamayın. Kızmayın. Bu benim hissiyatım. Ben atalarımın yolundan gidiyorum. Onların gördüklerini görüp sevdiklerini de seviyorum. Nihayetinde o topraktanım. Siz de o topraktansanız eminim anlattıklarım size aykırı gelmeyip sizin de hoşunuza gidecektir. Şimdi şu tarafa doğru gelelim. Ya derdim şu. İzmir'in burası ortak akıl mekanıydı. Asırlar boyunca. Bu ortak akıl mekanı yine korunmalı. Yani burada ben elin Romalısının taşını koruyor muyum? Koruyorum. O zaman benim burada zamanında bir namazgahım varsa ben bu namazgahı da koruyabilmeliyim. Kıble ne taraf? Kıble bu taraf. İlk olarak şu servi ağaçlarını görüyor musunuz? O servilerin olduğu bölgeyi namazgah olarak kullandılar. Yani cemaat sayı olarak azsa orada kılıyorlardı. Sonra adım adım o bayramlarda, cumalarda binlerce insan burada saf bağlıyorlardı bu şekilde. Kıble böyle ve bu şekilde burada namaz kılıyorlardı. Tabi namaz kılınan alanın kenarları da neydi? Mezarlıktı. Burası çok önemli tarihi bir Osmanlı mezarlığıydı. Bazı kaynaklar Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım vefat ettiğinde ilk defin yerinin burası olduğunu söylerler. Zübeyde Hanım'ın ilk mezar taşı buradaki mezar taşlarının arasında bulundu. Yani burası hakikaten çok önemli. Atatürk'ün hanımı Latife Hanım İzmirli. Meşhur Uşakizadelerden. Latife Hanım'ın anne babası yani Atatürk'ün kayınpederi ve kayınvalidesi hemen şurada yukarıda
Emir Sultan Türbesi var. Türbenin bahçesindeki mezarlıkta yatıyorlar. Yani hakikaten çok önemli. Bakın size Aydınoğulları'nı anlattım. Selçuklu'yu anlatıyorum. Antik Roma'yı, Hristiyan Roma'yı, Helenistik dönemi anlatıyorum. Ve Cumhuriyet Türkiye'sini, Atatürk'ü de anlatıyorum. Bunların hepsi bizim. Sahip çıkmalı, bilmeli, korumalıyız. Yani ben burada namazgah tabelasını görmüyorsam bu bizim için çok büyük kayıp. Buraya okullar gelmeli, öğrenciler gelmeli. Ama böyle affedersiniz sürüyle koyun güder gibi değil. 20 öğrenci bir öğretmen, 15 öğrenci bir öğretmen. Ve çocuklar burada gezmeli, gezdirmeli. Ben bu videoyu onun için yapıyorum. Bizim milli eğitimdeki hocalar izlesinler bunları. Bu bilgilerle öğrencilerini getirsinler, onlar gezdirip anlatsınlar. Bakın burada bir tabela var. Agora avlu alanı genç Bizans dönemi itibarıyla mezarlık alanı oldu. Osmanlı döneminde de kullanıldı. Osmanlı mezarlığı. Tabii üzülerek söylüyorum. Şu gördüğünüz taşların hiçbirinin altında bir cenaze söz konusu değil. Bu taşlar Agora meydanındaki mezarlığın taşlarıydı. Dört bir yanda buralardaydı. Buralardan toplandı, söküldü ve burası sembolik bir hazire haline getirildi. Bir kısmı da öyle tepeye sıralandı. Orada durmakta. Bir sanat tarihçisi olarak söylüyorum. Şu taşlar o kadar kıymetli ki yani tarifi mümkün değil. Bunlar Beylikler dönemi mezar taşları. Mesela Selçuk İsa Bey Camii'nin avlusunda da bunları görürsünüz. Akşehir Nasrettin Hoca Camii'sinin, Konya Musalla Mezarlığı'nın, Denizli İlbadı'nın Selçuklu mezarlıkları bunlar. Selçuklu ve Beylikler dönemi mezar taşları o kadar kıymetli ki bunlar. Yani burada sergilenmesi çok çok güzel. Bakın alt kısmı Roma. Roma'nın tapınak sütununu bizim taş ustaları kazımış. Üzeri ayetli, kelamı kibarlı, Hüvel Baki istifiyle mis gibi kenarları sütunçeli bir Beylikler dönemi mezarı yapmış. Altı Roma, üstü Beylikler dönemi Aydınoğulları. Mükemmel. İçeri giremiyoruz da buradan anlatıyorum. Arkada muhteşem mihraplı mezar taşları var. Bakın şöyle göstereyim size. Ya çok güzel ya. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Mihraplı mezar taşları var. Mesela erken Osmanlı dönemi mezar taşlarında kavuk, sarık, fes, hotoz olmaz. Mihrap nişi var. Kenar sütunceleri olur. Rumi bir alınlık olur. Şu arkadakiler mesela barok dönem. 2 tane kadın mezar taşı bunlar. Üzerindeki barok süslemeler o kadar güzel ki. Mesela şurada üzerinde cami motifi olan bir mezar taşı var. Ege bölgesinde camili mezar taşları çok meşhurdur. Bergama'ya gidin. Bergama'daki tarihi camilerin avluları. Manisa'nın ilçelerine gidin. Mesela Akhisar'a gidin. Akhisar Ulu Cami'nin avlusunda bu camili mezar taşları çok görürsünüz. Bu Ege'ye hastır. En son Balıkesir'e kadar gelir bu camili mezar taşları. Mesela şu gördüğünüz lahitli bir mezar taşı. Selçuklu ve Beylikler dönemi. Nasıl kıymetli, nasıl güzel. Hemen şu önümdeki mesela. Şu hemen önümüzdeki Osmanlı dönemi. Şunu görüyor musunuz? Mührü Süleyman var üzerinde. Kenarında 2 tane servi ve Mührü Süleymanlar. Şu lahte bakın. Şu gördüğünüz lahtin de burasında bir Mührü Süleyman var. Yani Süleyman peygamberin parmağındaki yüzükteki mühür. YouTube kanalında Mührü Süleyman'ı uzun uzun anlattığım videolar var. Burada bir daha uzun uzun anlatmayayım. Videonun süresi uzamasın. Vefk, tılsım, koruyucu olarak bu oraya konulmuş. Romalı putperest Medusa başı koymuş beni korusun diye. Osmanlı Selçuklu'da Mührü Süleyman koymuş. Süleyman peygamberin mührünü bu vefat eden büyüğümüzün kabrine koyduk ya Rabbi. Onun yüzsü hürmetine bu kabir ehline azap ateşine ulaştırma demişler. Şöyle ilerleyelim. Çok kıymetli, çok özel. Mesela son dönem taşları var. Biraz daha heykelsi taşlar bunlar. Üzerinde bakın resmen bir duvak var. Duvak. Bu tarz duvaklar konulur. Hani evlenemeden, muradına eremeden ölmüş anlamında. Farklı dönemlere ait serpuşlar var. Mesela şu arkadaki bir Yeniçeri ağası. Çatma dediğimiz Yeniçeri ağası külahı var başında. Destarlara bakın. Çapraz destarlar, taraklı destarlar, farklı mesleklere, meşreplere ait insanlar. Mesela tarikatlar var. Kadiri tarikatına ait bir serpuş görüyorsunuz bakın burada. Kadiri. 8 terkli külahı var başında. Sikkesi var. Mahmudi bir fes var. Şu gördüğünüz Mahmudi fes.
Bakın bir Kadiri şeyhinin mezar taşını daha gördüm ben burada. Şu gördüğünüz Kadiri. 8 terkli Kadiri yıldızı var. Arkada yine bir cami motifli görüyoruz. Bunlar burada devam ediyor bu şekilde. Bakın mesela burada cennet meyveli lahitler var. Nar var. Çatlamış dişleri gözüküyor. Nar, üzüm, incir. Bunlar cennet meyvesi. Hurma. Yana doğru gidelim. Bakın tasın içinde salkım salkım üzümler var. Ne kadar güzel stilize edilmiş. Üzüm salkımları iç içe geçmiş. 3 salkım iç içe. İkisi altta, bir tanesi üstte. Hemen devamında yine narlar var. Cennet meyvesi. Ya Rabbi, bu cennet meyvelerinin suretini bu vefat eden büyüğümüzün taşına işledik. Sen kabrinde asıllarıyla onu nimetlendir demişler. Şöyle biraz daha alayım sizi. Ay bunlar da çok güzel. Narlar, üzümler, kayısı falan koymuşlar. Tabi burada çok ilginç bir mezar taşıyla, şu gördüğünüz mezar taşı ne biliyor musunuz? Muhteşem Yüzyılda Makbul Pargalı İbrahim Paşa başına ne taşıyordu? Bundan taşıyordu. Kallavi kavuk. Bir sadrazam mezar taşı. Kallavi kavuk Osmanlı'da çok yüksek rütbeli devlet görevleri giyebilirdi. Genelde sadrazam ve kaptanı deryalar. Yani öyle bir mezarlık ki bu. Bu mezarlıkta bir sadrazam da kendine yer bulabiliyordu. Bakın hemen yanındaki bu fesli kabirde de İzmir valisi yatıyor. İzmir valisi Kamil Paşa yatıyor. Yani anlayacağınız Aydınoğullarından bugüne İzmir'in hafızası burada. Ama maalesef bu mezarlığı bozmuşuz. Taşlarını getirip buralara böyle koymuşuz. Sonra da ecdat diyoruz yani. Ne kadar samimiyiz sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Yani burada yapılacak şey şu. Helenistik uygarlığın muhteşem eserlerini de koruyacağız. Antik putperest Roma'nın agorasını da ortaya çıkaracağız. Hatta Kadife Kale'ye doğru hemen şurada arada tiyatro bulundu. Bizimkiler maşallah tiyatronun üstünü doldurmuşlar, mahalle yapmışlar. Niteliksiz evler. Şimdi çoğu yıkıldı. Tiyatro kazısı sürüyor. Tiyatro ayağa kaldırılacak. Tiyatro da tamamlanacak. Yani ben şu an 46 yaşındayım. Lütfen ben ölmeden kale gıcır gıcır restore edilsin, turizme açılsın. Tiyatro restore edilsin, turizme açılsın. Kaleden ben şöyle Agora'ya baktığım zaman konağa doğru eski Helenistik dönemden Cumhuriyet'in ilk dönemine kadar o eski Simirna'yı şurada görelim. 1. Abdülhamit Han'ın camisi şu an çok kötü durumda. Restore edilsin, o günkü haline getirilsin. Hamamda bir sıkıntı yok, restore edildi. Şu mezarlık daha düzgün bir hale getirilsin. Namazgah yeniden canlandırılsın. Mihrap taşını bulamıyorsak kıble taşını bir tane yaptıralım. Kıble taşını koyalım. Gelen geçen çoluğumuza çocuğumuza Aydınoğullarından Osmanlı son döneme kadar dedeleriniz neneleriniz burada namaz kıldı diyelim. Roma'nın agorasını yeniden ayağa kaldıralım. Portikonun mümkünse 1. katı, gücümüz yeterse 2. ve 3. katını da yapalım. Dünya buraya aksın. Dünya Büyük İskender'den Atatürk'ün annesine kadar bütün bir tarihimizi burada okusun. Hem döviz bıraksın, geçsin, hem de bize hayran olsun. Çünkü biz hakikaten hayran olunacak bir medeniyet, bir toplumuz. Sadece bir süre hafıza kaybına uğradık ve kendi büyüklüğümüzü, gücümüzü, kudretimizi, dünya medeniyetine kucaklayıcı ufkumuzu azıcık unuttuk.